Evet, Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sonunda artık bizim de gördük diyebileceğimiz yeni Corsa 1.2 130 beygir, teknoloji paketli, siyah tavanlı, cam tavanlı, yani Corsa'larda Türkiye'de bulabileceğiniz en dolu olan 1.2 130 beygir Ultimate modelimizi anlatmaya çalışacağız bugün sizlere. Bu arada bu aracımızı müşterimiz yaklaşık 1,5 aydır bekliyordu ve sonunda artık elimize ulaştı. Şimdiden hatta Zeynep Hanım ve Ali Bey'e yeni Corsa aracımız hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi sunmuş olalım buradan. Araçla ilgili diyebileceğim şu, motor kısmından bahsedeyim isterseniz öncelikle. 1.2 motor, 130 beygir, 230 Nm torka sahip bir araç. Bütün verileri yan tarafa yazıyorum ki oradan da görebilirsiniz. 0-100 hızlanması, ortalama yakıt verileri gibi hepsinden yan tarafa yazıyorum. Oradan da görebilirsiniz. Aracımıza ağır ağır başlamadan önce videonun başında söylemiştim. Türkiye'de bulabileceğiniz en full araba bu. Yani bunun üstünde ekstra alabileceğiniz şu anda paketli bir araba yok. Yani teknoloji paketi var demiştim. LED Matrix farlar, 13 ekran, navigasyon, koltuk ısıtmalar ve direksiyon ısıtmalar geliyor teknolojiyle paket beraber. Siyah tavan, siyah ayna ekstra bir paket olarak geliyor. Karmen kırmızı renginde bir aracımız. Karmen kırmızı metalik boya anlamında ve bu araçta aynı zamanda cam tavan da var. Performansını, onunla ilgili bir video çekeceğiz ama henüz daha bize bir test aracı gelmediği için 130 beygirlik olan onu daha bir müşterilerden rica minnet yapabilirsek onu da bir test sürüş videosunu hazırlayacağız. Hem 0-100'lerine bakacağız hem yakıt tüketimlerine ama ben biraz bir kullanma imkanı buldum bu aracı. Gücüne inanamayacaksınız. Yani 1.2 motordan, hatta şöyle müşterilerimiz de var. 1.2 motor zayıf değil mi? Arkadaşlar artık 130 beygir, turbo, yeni nesil bir motor ve 4 yıldır üst üste Avrupa'da Engine of the Year ödülü alan bir motor. Yani dünyanın en iyi motoru da 1.2 klasmanında diyebilirim sizlere. Şanzıman 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü diye adlandırılan sorunsuz bir şanzıman. Hatta ben yıllardır bu şanzıman tipiyle, daha doğrusu tork konvertörlüyle gurur duyuyorum. Çünkü yıllardır arıza görmediğimiz bir şanzıman. Diğer rakipleri var, DSG'ler var, CVT'ler var. Yani onlarla ilgili çok şikayet alıyorum ama tork konvertörlü yapısı kısmıyla kesinlikle çok başarılı bir şanzıman. Motorlu isterseniz bu kadar daha detayları mutlaka yorumlara yazarsanız oralardan da cevap veriyorum. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız mutlaka beğen butonuna tıklayın ki diğer izleyiciler de siz beğen moduna tıkladığınız zaman onlar da görebiliyor. Daha fazla kişiye ulaşmış oluyoruz. Abone olmayı da zaten unutmayın. Onu da her zaman dile getirmeye çalışıyoruz nacizane. Araca şimdi başlamak gerekirse farlar LED Matrix farlar. Bugün bu far sistemi için şunu söyleyebilirim. Artık dünyada gelişmiş olan en son far sistemi direkt bunlar diyebilirim. Çünkü LED Matrix'in üzerine bir far daha henüz bildiğim kadarıyla yok. Bu farların genel bir videosunu kenara koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Çünkü farların şöyle bir özelliği var. Gece olduğunda sadece uzunla gidiyor arkadaşlar. Yani farlar karşısına araç geldi, kısaya düşmüyor. Direkt uzunla gidiyor. Karşıdan algıladığı ışığa vuran ledlerini kapataraktan kesinlikle kısaya düşmüyor diyebilirim sizlere. Bu şehir içinde çalışan bir sistem değil. Hani çok fazla ışığın olduğu bir modda çalışmıyor. Genelde uzun yola çıktığımız zaman ışık az ise o zaman uzun far asistanı ile beraber devreye giriyor. Kendisi uzunlarını açıyor. Uzunlarını açtıktan sonra LED Matrix'ler devreye girmiş oluyor. Yani bu farı anlatmakla bitiremeyiz. Hatta şehir içi modu var, şehir dışı modu var ve aynı zamanda otoban modu da var. Yani farlar hem şehir içinde hem şehir dışında hem de otobanda çok da farklı çalışıyor. Videoda biraz önce görmüşsünüzdür. LED gündüz farları var araçta. LED Matrix farlar var demiştim. Ultimate'da ön tamponlar Elegance'a göre, Edition alt paketlere göre tamamıyla farklı spor bir tampon geliyor. Bakın sis farlarının buralarında ekstra bir çıkıntılar var ve tampon şekli de değişik diyebilirim. Sis farlarımız beyaz LED, sarı ledler değil, direkt beyaz LED. Ön park sensörlerimiz var. Bazı versiyonlarda burada krom detayları görürsünüz. Bunlarda krom detay yok, siyah bir detay var. Opel'in kanatları zaten burada. Onun haricinde devam edelim. Evet, sinyallerde ledler kapanıyor, sinyaller devreye giriyor. Ve bu araçlarda şunu da dile getirmek lazım. Eğer ki kapıyı açtınız, kapıyı kapatıp açmazsanız araba kendisini ardından 15 saniye civarında bir süre zarfında araba kendisini kilitleyecektir. Onu dile getireyim. Mesela biraz önce biz kapısını açıp kapatmadık. Araba otomatik kendisini tekrar kilitlemişti. Şu an kapısını açıp kapattığım için artık kilitlemeyecektir. Aynaların altında sinyaller var. Bunlar bazı paketlerde yok. Elegance ve Ultimate'larda geliyor. Sinyallerimiz var. Siyah aynamız, siyah tavanımızdan bahsetmiştim.
Eleganslarda bu yaya frenleme, araç frenleme, şerit koruma asistanları ön camdaki sensörden, yani Opel Ay'dan algılıyor. Ama Ultimate paketlere geldiğimiz zaman bunlar tamamıyla biraz daha hassas olaraktan çalışan ön tamponun buradaki kapalı bölümünde var sensörler. Oradan algılıyor. Bu algılamalarda da 5 km hızla itibaren başlıyor. Önüne bir yaya çıktığı zaman direkt algılayıp fren basabilir. Yani kesinlikle fren basacak diye bir şey yok. Bu arada şunun da bilgisini vereyim. Eğer ki sensörlerin önüne kar gelirse, yani karlı havadaysak veya burası bir cisimle kapatıldıysa, mesela buraya kara plakalık takmışsınızdır. Burada sensörler kapalıdır. Sistemler direkt çalışmayacaktır. Bilginiz olsun. Elegans paketlerde ise camdan algıladığı için cam Opel Ay'a kapalı olursa, buraya herhangi bir şekilde kapalı olursa yine devreye girmeyecektir. Bilginiz olsun. Ardından yan taraftan isterseniz devam edelim. Çünkü ön taraftan anlatabileceklerim aşağı yukarı bitti diyebilirim. Çünkü yağmur sensörümüz var. Opel Ay'lardan bahsetmiştim. Bu arada LED Matrix'ler yaklaşınca araca devreye giriyor. Karşılama moduna geçiyor. LED farları da görüyorsunuz. Jantlara baktığımız zaman elmas kesim diye adlandırılan bir jantlar var. Bazen müşterilerimiz şunu soruyor. Mesela bu aracın üzerine Michelin lastikler gelmiş. Bazen Continental de çıkabiliyor. Yani bunu biz de net bilmiyoruz. Fabrikadan farklı lastik markalarında lastikler gelebiliyor. Yani illaki Michelin, illaki Continental, Hankook olacak diye bir şey yok. Rastgele geldiği oluyor. Buralar çoğu videomda değiniyorum. Buraların altı siyah. Ama müşterimiz bantları ben kendim sökeceğim dediği için şu anda bantlarımız duruyor. Buraların altları krom. Hatta şuradan hafiften şöyle açalım. Bakın buralar krom. Krom detaylar var. Ama müşterimiz kendisi sökmek istediği için buraları biz kapatıyoruz şimdi tekrardan. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma sistemi var. Elimiz dokundurduğumuz zaman araba kilitleyecektir. Aynaları otomatik katlayacaktır. Yine aynı şekilde buraya dokunduğumuz zaman ise kapıyı açacaktır. Onun da bilgisini vermiş olalım. Aynalarda kör nokta uyarı sistemi var. Kör nokta uyarı sistemi 30 km hızı geçtikten sonra aklımda kaldığı kadarıyla devreye giren bir sistemdir. Aracınızın yanından 10 km hızla sizden daha hızlı bir araç geçiyorsa veya 25 km civarında bir hızla araç yanınızdan geçiyorsa sensörler algılayıp aynaların köşelerine ışık yakıyor. Bunu da gösteriyorum ki burada net bir şekilde görelim. Ve kör nokta inanılmaz işe yarayan bir şey. Keşke tüm arabalarda olsa diyebileceğim bir şey. Bakın yine kapıları açıp kapatmadığım için yine kendisini kilitledi. Biz tekrar açalım. Şöyle yapalım. Kapatmasın. Yani kör nokta gerçekten çok başarılı ve güzel çalışan bir sistem. Yeni alanlar için şöyle bir tavsiyem var. Ana ekrandan kör nokta uyarı sistemine gelsinler. On off yapsınlar. On olduğu zaman bile bazen çalışmadığı oluyor. Bir kez on off yaptıkları zaman artık kör noktalar devreye girmiş oluyor. Bu da satın almış olan arkadaşlara böyle de bilgi vermiş olayım. Sol taraftayız. Bir yakıt kapağımız var. Evet, biraz büyük bir yakıt kapağı ama çok da problem değil bizim için. Arka tarafa gelelim isterseniz. Arka tarafta da arkalar LED stop. Hatta ben onları Ahmet Bey devreye alayım. Hatta izleyicilerimize de göstermiş olalım. Arka tampon yine farklı, spor bir tampon. Şöyle ben hatta ledleri açıyorum şu anda. Arkadan şık bir görüntüsü var ledlerin. Bakın, evet. Arka tampondan devam ediyorum. Arka tampon yine eleganslardaki gibi değil. Tamamıyla spor bir tampon. Yani aracı tamamıyla sporluk üzerine kurgulu bir Ultimate var karşımızda. Tamponları görüyorsunuz. Buralarda bir siyahlıklar var. Tamponun şuradaki yapısı yine farklı. Burada bir çeki demiri kapağımız var. Ve tabii ki burada 130 beygir olduğunu buradan da net bir şekilde alıyoruz. Çift egzoz çıkışı var bu araçta. Ortada ise burada bir sis farımız var. Bakın şurada bir sis farımız var. Bagajı açıyorum. Evet, burada 309 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Aracın içerisinde orijinal halı paspasları çıkar. Bazı satın alan arkadaşlarım halı paspasların çıkmadığını söylüyor. Yani bize bayilere gelmeye başladı paspaslar. Biraz bir gecikme yaşandı onda. Bayilerden isterseniz sizlere halı paspasları vereceklerdir. Onun bilgisini vereyim. Araçlarda standart ilk yardım seti, yangın söndürme tüpü bulunuyor. Müşterimize bizden nacizane bir hediyemiz var burada. Bagaj havuzumuz. Bu da herhangi bir şekilde bagaja bir şey döküldüğü zaman halısına bir zarar vermemesi için güzel bir şey. Burada yine stepne karşılıyor bizi. Stepne, kriko, bijon anahtarı gibi tüm malzemeler bunun içerisinde. Bunu kapatalım. Evet. Çocuğu olanlar çok iyi bilir. Isofix ve Top Tether dediğimiz çocuk koltuğu bağlantıları ciddi anlamda çok fazla önem arz ediyor.
Ve bu araçta gördüğünüz gibi Top Tether ve Isofix çocuk koltuğu bağlantıları da var. Bagaja geldiğimizde yine bakın şurada bir şey var. Bunu çıkartmak için köşelerden alıyoruz. Şu şekilde çıkarttığımızda da biraz daha bize tavana kadar sarmamıza, yani valizlerimizi, bagaja yüklediklerimizi daha yüksek bir şekilde kullanmamıza avantaj sağlayacak bir hale geliyor. Orada bir tane bagaj aydınlatmamız var. Burada ufak tefek malzeme asabileceğimiz bölmeler var. Buralarda 2 tane kapaklar var. Bu kapaklar herhangi bir şekilde malzeme yüklemeniz için değil, servis tarafının buradaki arka stoplara giden elektrik tesisatını veya onları ayarlamaları için bir bölüm. Burada bazen eksiklerim oluyor arkadaşlar. Yani şimdiden kusura bakmayın. Yani elimden geldiği kadar hem detaylı anlatmaya çalışıyorum ama mutlaka benim de unuttuklarım oluyor. Şimdi arka stopta da anlatmıştım. Şurada küçük bir ayrıntı var. Ben hatta şey demiştik, Ahmet Bey de beraber demiştik. Şurada küçük bir korsa yazıyor. Keşke bunu biraz daha böyle göz alıcı bir şekilde yazsalarmış veya rengini kırmızı değil de. Bakın bilmiyorum videoda çıkıyor mu? Korsa yazıyor burada. Bunu keşke bir böyle beyaz veya böyle ön planı çıkartıcı bir şey yapsalar da çok şahane olurdu nacizane. Aracın zaten sağ tarafını biliyoruz. Kör noktamızı gösterdik. Jantlarımızı gösterdik. Siyah tavan, siyah aynadan bahsettik. Acil frenlemeler, aktif frenlemeler, LED matrix farlar, beyaz LED gündüz farlarımız, ön park sensörü, arka park sensörü, geri görüş kamerası zaten dışarıdan baktığımız zaman hepsi standart. Bu arada Ahmet Bey, ben bir kaputu açacağım. Burada benim beğenmediğim bir şey oldu çünkü. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu araçta kaput keçesi yok. Yani bu benim gördüğüm en büyük eksiklik diyebilirim sizlere. Yani burada bir kaput keçesini Opel niye kasmış? Ben de anlamış değilim ama mutlaka bunu yetkililere, arkadaşlarıma bildireceğim. Yani Türkiye'ye gelen bu serilerde burada mutlaka bir kaput keçesi olması lazım. Bu aracı alan Ali Bey kendisi sipariş etmek zorunda kaldı. 550 TL, 600 TL daha doğrusu civarında bir maliyeti var bu kaput keçesinin. Şimdiden onu söyleyeyim. Motordan çok da anlatacak bir şey yok zaten. Motora bakıyorsunuz, 100 beygir. Turbolara göre daha büyük bir motor var. Çünkü aracımız 130 beygir turbo. Aküsü daha büyük diyebilirim. Turbo ünitemiz, diğer bütün bölümler bu şekilde. Motoru da size göstermiş olalım. Şimdi kaputu kapatıyorum. Sıfır araba alıyoruz. Neden sıfır araba alıyoruz? Garantili olsun. Kaputu açmamak için alıyoruz hatta. Herhangi bir arıza çıkartmasın diye. Çıkartırsa da garantisi olsun diye. O yüzden aslında biz kullanıcıların kaputla çok bir işimiz yok. Şimdi arka diz mesafesini çoğu videomuzda göstermiştim ama bunu ilk defa bizim videomuzu izleyen birisi olursa diye oturayım, arka diz mesafesini göstereyim sizlere. Şimdi ön koltuğu kendime göre ayarlıyorum. Ki bunu videoyu kesmeden yapalım ki bir kullanıcımız 1.70 boyundayım, ben bu arabaya sığamadım demişti. Bakın şimdi oturdum, evet, yumruğumu yaptım, koyduğum zaman benim için biraz yüksekmiş. Şu anda ayarladım. Benim sürüş konumum bu şekilde diyebilirim. Evet, şimdi de arka koltuklara geçiyorum. Evet, arka taraftan da geçmeden önce şunlardan da bahsedelim. Cam otomatiklerimiz burada. Çoğu videoda şuna değiniliyor. Arkalar sert. Arkaların sert plastik olması evet bir dezavantaj mıdır? Bence değildir. Sadece bunlar ileride trim sesi yapıp yapmayacağı benim için önemlidir. Biz kapıların içini söktüğümüz zaman trim sesi yapmamız için Opel altına güzel bir yalıtım yapmış. Yani ileride buralardan bir trim sesi yaşamayacaksınız. Yani bazı markalarda şunu da görüyorum. Dışı yumuşak, okey. Ama alt tarafı sert malzemelerle kapatmışlar. Yani asıl ses alt tarafından geliyor. Yukarıdan herhangi bir ses gelmiyor zaten size. Bunda da böyle bir detay vermiş olayım. Evet, arka koltuklara geçiyorum şu anda. Burada bizi deri bir şık bir koltuk karşılıyor. Evet, konfor olarak koltuk olarak geçen. Evet, arka diz mesafesini göstermek için şu anda da arka koltuğa oturduk. Sürücü koltuğunu kendimize göre ayarlamıştık. Bakın dik oturduğum zaman bir problem yok ki boyum 1.92. Biraz yayılarak oturduğum zaman ben bu araçta kesinlikle uzun yolculukta çok bir sıkıntı yaşamam. Baş mesafesi yönünden bir sıkıntı yok. Yani başım tavana değmiyor. Tabi değdirmek için uğraşırsam illaki değecektir. Burada Opel şu şekilde, bakın buradan böyle bir hat gelmiş. Arkadaki baş mesafesini biraz daha rahatlatmak için şöyle bir arkaya doğru bir çizgiyle devam etmişler. Şimdi kapıları kapattığım zaman burada yine küçük bir ayrıntı var. Tabi kamerada büyük ihtimal gösteremeyeceğiz size onları. Arabanın köşelerinde kolumu dayayacağım bölümde bakın şu şekilde değil de şu şekilde dayayabiliyorum. Çünkü orada bir tane daha set yapmışlar. Onu Ahmet Bey hatta birazdan gösterebilirseniz. Şurada da var hatta aynısından. Yani orası da gayet başarılı. Kamerada biraz zor olacaktır. Bakın şuradaki bu hat tam kolunuzu dayamanız için güzel bir bölüm yapılmış.
Evet, arkayla yine devam ediyoruz. Kumaş, ortalar kumaş. Ortalar deri kaplı, yanlar deri kaplı. Arkada evet bir kol dayama olsa süper olurmuş. Ama biz yıllarca arka camları manuel bir Corsa satmıştık. Buna dahi çok fazla şükrediyoruz ki eski Corsa ile şu anda bu yeni Corsa'nın hiçbir alakası yok. Hatta şey bile diyorum ben. Eğer eskisi Corsa'ydıysa arkadaşlar kesinlikle bu bir Corsa değil. Çünkü bir evrim atlamış ve eminim ki efsane de olacak bu araç ve şu anda satışları gerçekten de çok iyi. Arkayı söyledim. Burada bir şaft tüneli var. Şaft tüneli konusunda ne çok büyük ne de çok küçük diyebilirim. Ama burada bir şöyle söylemeye çalışayım ben. Şöyle bir şaft tüneli var. Yani bir karıştık şöyle bir şaft tüneli var. Arka taraflar deri. Burada bir malzeme koyma bölümleri var. Isofix çocuk koltuğu ve tap tether. Sağ ön yolcu koltukta da var. Bakın burada işaretleri var. Isofix'ler ise zaten şuralarda işaretleri var. Isofix çocuk koltuğunda bağlantılarını buradan yapıyoruz. Cam tavanı eminim videoyu ben anlatırken görmüşsünüzdür. Güzel bir cam tavan var. Buralar beyaz. İçeri biraz daha ferah tutuyor. Benim yine eksi gördüğüm şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada bir arka tarafta bir köşelerde olsun bir aydınlatma yok. Yani aydınlatma sadece orada var. Yani siz iç aydınlatmayı açtığınız zaman arkalarda yok. Sadece orada var. Cam tavan, elektrikli perdesi yok. Manuel bir perde var. Ben bu aracı yaklaşık 4000 kilometredir kullanıyorum. Valla elektrikli veya manuel olması ben şu ana kadar hiç umursamadım. Çünkü arka taraftan çekiyorum, kapatıyorum, bu tarafa çekiyorum, açıyorum. Yani benim için elektrikli olup olmaması şahsen çok da fark etmedi. Dört tarafta da böyle tutma kolları var. Sürücü, yolcu da arka yolcular için tutma yerleri var. Kemerlerin yükseklik alçaklığı yok çünkü standart olarak ayarlanmış. Arka taraflarda yine hava yastıklarımız var bu araçta. İçeriden arka tarafla anlatabileceklerim bu kadar. Şimdi aracın ön tarafına geçelim isterseniz. Ön tarafından devam edelim. Evet arkadaşlar, aracın da biraz anahtarından bahsedeyim sizlere. Şimdi anahtarda kapı kilitleme, kapı açma ve sadece bagajı açma diye 3 tane tuş var. Burada bir tane mandal var. Bunu çekiyoruz. Tırnağımızı yapıyoruz. Buradan bir anahtar çıkıyor. Aracın diyelim ki şimdi bunlar şeyde çalışmıyor. Böyle telefonun yanına, laptopun yanına koyduğunuz zaman çalışmamazlık yapabiliyor. Bilginiz olsun. Veya böyle bir frekans kesici varsa yine çalışmadı oluyor. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz anahtarı. Bu şekilde takıyoruz. Çevirdim, kilitledim. Çevirdim, açtım. Evet, kapılarımızı açtık. Yine çalışmıyor diyelim. Pili bitti veya bir frekans bozucu var. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Anahtarımızı alıyoruz. Bakın pardon. Şimdi şuraya şu şekilde değdiriyoruz. Ve ardından engine start'a basıyoruz. Ve aracımız çalışıyor. Yani eğer ki herhangi bir şekilde pilinde bitme veya frekans kesici gibi bir yerlere geldiyseniz çalıştırmak için yine göstereyim. Direksiyonun sol tarafında böyle bir anahtarı net bir şekilde buraya koyabileceğiniz bir bölüm var. Buraya koyuyoruz ve aracımızı çalıştırıyoruz. Onun haricinde her zamanki gibi 4 cam otomatiğimiz, arka cam çocuk kilidimiz, sol ayna için sol, sağ ayna için sağ kontrollerini yapıyoruz. Ortaya alıp aşağı yaptığım zaman ise aynalarımız katlıyor. Bunu da bir yerden geçerken aynalar sığmazsa o zaman çok işinize yarıyor. Katlayıp geçebiliyorsunuz. Far sensörümüz burada. Otoda olduğu zaman far sensörümüz devrede. Parkları yaktım, kısaları yaktım. Ön sis farını devreye aldım, arka sis farını devreye aldım. Onun da bütün ayarı buradan yapıyoruz. Buradaki tuş içerinin ışıklarının yükselip alçalmasını sağlıyor bize. Burada bir çevirme tuşumuz var. Şimdi bakın sinyal kolumuz var. Bunu 2 defa ters yaptığımız zaman bu arada uzun far asistanı devreye giriyordur. Bilginiz olsun. Veya artık bu araçta LED matrixler devreye giriyor. Burada bir set clear var. Burada bir tane çevirme bölümü var. Çevirdim. Sürüş dedi. Aracın şerit korumasının okuyup okumadığını söylüyor. Bakın burada bir tane de şimdi gösteremeyeceğiz. Onu birazdan göstereyim. Şerit kapatma tuşu olduğu. Kapattığım zaman renkler griye gidiyor. Açtığım zaman beyaz oluyor. Şerit okumaya başladığı zaman ise yeşil oluyor. Şeridi okudu. Araç sola doğru eğilmeye başladı. Yan taraftaki, eğer sola doğru kaçıyorsanız sol taraftaki çizgi turuncu olup size direksiyonu içeri doğru kendisi otomatik alacaktır. Bilginiz olsun. Bir daha çevirdim. Navigasyon. Navigasyonu hem burada hem de ortadaki ekranda görebiliyorsunuz. Yine çevirdim. Özel. Burada radyo ayarlanmış. Özel 2. Burada anlık bilgiler var. Burada da şöyle bir şey var. Anlık bilgiler diyor ki içindeki yakıtla 30 kilometre yol gidecek. Anlık yakıt tüketimi şu an gözükmüyor. Start stop kaç dakika kaç saniye devreye girdiyse onları görebiliyoruz. Bunu diğer güzergah 1, güzergah 2 ise set tuşuna basaraktan güzergah 1'i görüyoruz. Diyor ki mesela 8 kilometre
yol yaptım. Bu araçlar hep tırda çalıştır kapat olduğu için 27.6 litre civarında bir yakıt harcadım diyor. 100 kilometrede yani. Böyle bir şey harcadım diyor. Bu araçta 13 kilometredeymiş, onu veriyor. Bunu sıfırlamak için set tuşuna uzun süre basıyorsunuz ve sıfırlandı. Yine güzergah 2'miz var. Onu da sıfırlayalım. Sıfırladık. Anlık bilgilere geri döndük. Yine çevirdim. Bilgisayar dedi. Yine bu ekranımız geldi. Kadranlar dediyse kadranlar büyüyor. Buradan da görebiliyorsunuz. P vitesin hangi konumda olduğu. R'ye aldım. Şu an kapı açık olduğu için bana diyor ki P'ye getir. D'ye aldım. Bakın şimdi şöyle. Orada D1 yazıyor. P'ye bir de bunlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Araç D'deyken aracı kapatsanız dahi araç kendisi otomatik P'ye alıyor, bilginiz olsun. Buraya okumak gerekirse dijital hız, vites, trafik levha okuyucu, sol kapının açık olduğunu, emniyet kemerim takılı olmadığını, ön sis farımın yandığını, arka sis farımın yandığını, aynı zamanda farlarımın yandığını görüyorum. Şimdi uzunları yaktım. Maviye döndü. Uzunların açık olduğunu söylüyor. Burası devir göstergemiz. El freni çekili olduğu, aracın hararet durumu, içindeki yakıtın durumu, içindeki yakıtla ne kadar gideceğinin bilgilerini buradan alıyoruz. Evet. Ekranla ilgili buradan hani daha detaylar var anlatılacak ama ekranı bitirmiş olalım biz. Şimdi F1 şanzıman var. Kulakçıklar var burada. Eksi artı vites yapabiliyorsunuz. Yani manuel modda da kullanabiliyorsunuz. Bunun için vites bölümünde M'yi almanız gerekiyor. Onu da birazdan değineyim. Direksiyonda hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, devreye alıp devreden çıkartma. Trafik levhasını okuduktan sonra da hız sabitleyici ile giderken memori tuşuna 2 defa basarsanız trafik levhasında ne yazıyorduysa otomatik hıza araç kendisini ayarlayacaktır. Burada bir asistan tuşlarımız var. Direksiyon üzerinden müzik kontrol, Bluetooth, USB, iPad gibi şeylere geçmek için serici tuşumuz var. Bir de sesli asistan var. Bastım. Başlamak için sinyal sesinden sonra bir komut verebilirsin. Beni Leyla Sokak 11 İstanbul adresine götür dediğiniz hangi kişiye gitmek istiyorsun? gibi bilgiler soruyor size. Navigasyonu sesli komutla kullanabiliyorsunuz. Başlamak için sinyal sesinden sonra Birisini bir komut verebilirsin. aramak için ara diyebiliyorsunuz. Radyo kanalını buradan sesi değiştirebiliyorsunuz. Derece yükselt gibi kelimeleri sesli komutlarla da kullanabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vereyim. Direksiyon yükselip alçalma ve derinlik ayarı var. Onu da hatta şöyle yapalım. Bakın yükselip alçalma ve derinlik ayarımız var. Direksiyonumuz deri ki kaliteli bir deri, yumuşacık. Çok güzel, yani insana kalitesi veriyor. Direksiyonumuzun altı ise kesik. Sürücü koltuğunda yükselip alçalma var yine. Şöyle yapalım. Bunların hepsi manuel arkadaşlar. İleri geri. Evet, yurt dışında bunun elektrikli olanları da var ama Türkiye'ye sadece şu anda en full olaraktan bu araç geliyor. Şimdi Ahmet Bey isterseniz sizi sağ tarafa alayım. Sağ taraftan da ortadaki ekranı anlatmaya devam edelim. Evet. 10 inçlik burada bir ekran var arkadaşlar. Dereceyi görüyoruz, saati görüyoruz, ayarları görüyoruz. Buna bastığımız zaman klima ayarlarını görüyoruz. Şu an radyo bölümündeyiz. Buna bastığımız zaman şöyle yapalım. Wi-Fi'ye bağlı mı değil mi, kişisel mod, hizmet bilgileri gibi bilgileri söylüyor bize. Seçenekler, frekans, diğer ayarlar burada. Audiyomuz, navigasyonumuz, Bluetooth ayarlarımız. Set dediğimiz zaman aracın kullanıcı profiline göre ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Buraya bastığımız zaman CarPlay ve Android Auto'yu görüyoruz. Buraya bastığımız zaman ise araç ayarlarını görüyoruz. Patinaj kontrolü açıp kapatma buradan. Ve ekranda şurada bakın ünlemler var. Bastığınız zaman size şunu söylüyor. Ne işe yaradığını anlatıyor. Çok da güzel açıklayıcı olmuş. Lastiğin havası düştüğü zaman hava algılama sisteminin başlatılmasını buradan ayarını yapıyoruz. Çek dediğimiz zaman aracın ayarlarına bakıyor. Farlar dediğim, evet, uzun aydınlatma, uyarlanabilir aydınlatma. Sürüş koşullarına göre hüzmesini uyarlar diyor. Hafif aydınlatma, karşılama aydınlatması, refakat aydınlatma. Bütün ayarlar buradan. Konfor dedim. Hangi kapıların açılıp kapanması, aynaların katlanmasının engellenmesi gibi ayarlar var. Güvenlik dediğimde aktif güvenlik freni, tavsiye edilen hız gösterimi, trafik levhası tanıması, sürücü yorgunluk uyarısı ve kör nokta. Videonun başında söylemiştim arkadaşlar. Aldığınız zaman mutlaka şu kör noktayı bir off, bir de tekrar on yapın. Bazen böyle bir ayar gerekiyor bunlara. Bilginiz olsun. Evet, ayarı da göstermiş oldum. Şimdi audioya geri gelelim. 10 inçlik bir ekran. Üzerinde bantla geliyor. Basmayınız diye bir uyarı işareti, çarpı yapmışlar. Müşterimiz kendisi sökmesini istediğimiz için biz ekranın şu anda bandını çıkartmıyoruz. Alt tarafa geldiğimiz zaman dijital bir klima var. Çift bölgeli değil arkadaşlar. Tek bölgeli bir klimadır. Bunun bilgisini vereyim. Koltuk ısıtmalarımız burada. Kademeli bir şekilde 3, 2, 1 modunda koltuk ısıtmalarımızı ayarlıyoruz. Ki koltukların oturduğumuz yerler kumaş olduğu için çok çabuk ısıtıyor. Bilginiz olsun. USB girişimiz burada. Burada küçük bir aydınlatma var böyle. Hafif iç aydınlatma diye geçiyor. Burada start stop'u devreye alıp devreden çıkarma.
şerit korumayı gösterebilirsek. Şerit korumayı devreye alıp devreden çıkarma. Şimdi burada diyor ki şerit var, araba var, off var. Işık yanarsa devre dışıdır. Işık yanmazsa devrededir. Start stop off on. Şu an devre dışıdır. Şu an devrededir. Park sensörünü kapatıp açma. Işık yandığı zaman devre dışıdır. Işık yanmadığında devrededir. 8 ileri tam otomatik. Evet, efsane olmaya şanzıman bir aday bence bu. Burada P'ye bastım. P'deyim. Geriye atamıyorum. Ekrana zaten uyarı veriyor. Köşedeki tuşa basın. Geriye alın diyor. Şu an geri vitese geldik. Kamera da devreye girdi. Bakın. Evet, kameramız da devreye girdi. R'deyiz. Bir tık geri çektim. Şöyle. N'deyim. Bir tık daha geri çektim. Artık D'deyim. Drive moduna geçtim. Burada M tuşu var. İşte o kulakçıkları kullanmanız için M'ye basıyorsunuz. M'nin ışığı yanıyor. Artık manuel viteste. Ardından şimdi biz bunu tekrar P'ye alalım. Drive modları var. Sürüş modları. Spor modu, normal mod, Eco mod diye. Her kapatıp açtığınızda araç normal modda oluyor. Sport'a veya Eco'ya almanız sizin gerekli. Onu dile getireyim. Elektronik el freni var. D'yi alıp az gaz verdiğimiz zaman kendisi el frenini indiriyor. Aracı kapattığımız zaman ise kendisi tekrar el freni çekiyor. Söylemiştim, şöyle hatta göstereyim. R'de aracı kapatıyorum. Kapattım. Otomatik kendisi P'ye aldı. Elektronik vitesin avantajlarından bir tanesi de bu. Ama biraz yani şık tasarım olaraksa çok güzel zaten. Buna çok fazla söylenecek bir şey yok. Yine bardaklıklarımız var. Burada bizi devasa bir, çok derin bir burada. Bakın torpido karşılıyor. Bu torpidoya bayılacaksınız. Mutlaka bayilere gittiğiniz zaman da bir bakın. Çok derin bir torpido var ki aslında en çok kullandığımız yerlerden bu tarz araçlarda birisi de bu oluyor ki çok güzel yapmışlar. Bir de tasarımını şöyle alta doğru indirmişler ki yolcu koltuğunu en öne dahi alsanız herhangi bir şekilde bacaklarınız oraya değmiyor. Ciddi anlamda en önde dahi sağdaki yolcu rahat ediyor diyebilirim sizlere. Anlatabileceklerim içeriğiyle ilgili unuttuklarım varsa şunu söyleyeyim. Burada SOS var. Bir de kapatma var. Bu SOS yurt dışında çalışan bir sistem. Ama gördüğüm kadarıyla inşallah Türkiye'de gelir. Onun ön hazırlıkları yapılmaya başlanmış gibi geldi bana. İçeriden anlatabileceklerim bu kadar. Hani şuralar yumuşaktı, buralar sertti, çok girmiyorum. Onları diğer anlatan arkadaşlardan dinleyebilirsiniz. Ben daha çok donanımı anlatıyorum. Şimdi isterseniz aracın dışına çıkalım. Evet, içeriden anlattık, dışarıdan anlattık. Şimdi de fiyat listelerine değinmek gerekir. 1.275'lik atmosferik motor olan 5 vites Sentia'mız tavsiye edilen kampanyalı Temmuz ayının fiyatı 135.800 lira. Dizel Edition olan 166.300. 1.2 100 beygir turbo 8 ileri tam otomatik şanzımanlı başlangıç paket dediğimiz Edition 162.300 lira. Elegance 168.000 lira. Ultimate, yani bugün size videoda anlattığımız araç ise 179.200 lira ama paketsiz hali arkadaşlar. Şimdi metalik boyayı Opel 1600 TL istiyor. Siyah tavana beyaz tavan olursa 1100 TL istiyor. Cam tavan 3300 TL. Teknoloji paketi. Evet, bu çok pahalı ama arabayı da araba yapan bir paket diyebilirim. 13.000 TL. Ne var 13.000 lira verdiğimiz zaman? Intel Lux LED Matrix farlar var. LED stoplar var. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma. Koltuk ısıtma. 13 navigasyonlu multimedya. Navili bir ekran var. Evet. Aracı alan arkadaşlar da geldi. Şu an kaçıyorlar. Ali Bey, sizi şöyle alalım bir kameranın karşısına. Zeynep Hanım, sizleri de alalım. Evet. Aracımızı uzun zamandır bekleyen ve alan çiftimiz. Şimdilik nişanlıyız ama biraz düğün hediyesi gibi olacak herhalde bu aracımız. Şimdiden kendilerine de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Birazdan da hatta Ali Bey'le bu aracı neden aldığına dair de bir konuşma yapacağız. Öyle alıp kaçmak yok. Aynen. Buradayız ya. Gidiyorsun ya. Evet. Şimdi kendilerini biz Seher Hanım'ın yanına alalım. Kendisi de orada bekliyor. Şimdi evrak işlemleri var. Ufak da bir hediyemiz var gibi, ne aldık? Baklava mı, dondurma mı, neler aldık? Baklava ve dondurma. Tek değilmiş. Baklava ve dondurmaymış. Şimdiden kendilerine hayırlı olsun diyelim. Evet arkadaşlar. 130 beygir Ultimate'i anlatmaya çalıştık sizlere bugün. Teknoloji paketli, siyah tavanlı, siyah aynalı, cam tavanlı, 130 beygir. Efsane bir araç. Çok şık da bir rengi var. Karman kırmızı. Size bugün bunu anlattık. Eksiklerim olduysa şimdiden sizden özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü kısa bir zamanda videoları çekiyoruz ve bayiler çok yoğun. Fiyatlarına değindim. Şimdi Temmuz ayındayız. Fiyatlar bu şekilde. Ağustos ayı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Şu da değinmek gerekir aslında. Biraz da bunlardan da bilgi vereyim.
Biz bayiler arkadaşlar fiyat sabitleme garantisi şu an için yapamıyoruz. Hani ben bu aracı aldım, bayiye 5.000 lira kapora verdim. Araba Ağustos sonunda Eylül'de gelecekmiş, bana fiyat garantisi verdiler. Yani bu bence imkansız bir şey ama bunu duyuyorum bazı müşterilerimizden. Onu dile getireyim. Ultimate paketler büyük ihtimal Ağustos ayında sınırlı bir sayıda gelecek. Eylül ayında yine yani her ay mutlaka sınırlı sayıda da olsa Corsa Ultimate'lar gelmeye başlayacak diyebilirim sizlere. Yani anlatabileceklerim bu kadar. Çok da fazla uzatmayayım, zaten uzun da bir video oldu. Daha müşterimiz ile de kısa bir söyleşi yapacağız neden aldığına dair. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için hem şevk verici hem de videolarımız devamı için de bize katkılar sağlıyor. İlginiz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.